Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün ben sizinle konuşmak istiyorum. Kaan aşağıda bahçede. Biraz önce biliyorsunuz bu su kabaklarımızı temizledik. Daha da temizleyeceğim zaten, daha çok var. Ama şimdi birkaç tane böyle temizleyeyim. Hani orada boyayayım ve biraz da sohbet edelim istedim. Çünkü birkaç böyle çok soru soran oluyor. Instagram hesabımıza çok fazla abone gelmeye başladı. Orası çok abonelendi. Yani YouTube'dan daha fazla abonesi var, öyle söyleyeyim. O yüzden de çok soru soranlar falan oluyor. Hani hem de dedim buraya da yönlendirmiş olurum bu yeni gelen sevgili takipçilerimizi. Şimdi ben aslında bunu böyle bir boyayacağım. Hatta bunlardan çok fazla yapmak istiyorum. Bunları yapıp belki böyle bir sürü her yeri şenlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım, eğer sizin de dediğim gibi biraz önce de hani yıkarken söylemiştim. Eğer böyle farklı fikirleriniz varsa kesinlikle yazmanızı çok istiyorum. Çünkü benim için de çok çok büyük fikir olur. Evet, bugünkü konumuz bakalım boyarken neler çıkacak ortaya. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum öncelikle. Çok güzel bir ay olmasını diliyorum. Bu ay gerçekten rahmet kapılarının açıldığı, herkesin dualarının kabul olduğu bir ay. O yüzden bence çok iyi değerlendirmemiz lazım. Tabii ki her ay her zaman önemli ama özellikle bu Ramazan ayında meleklerin daha çok gökten aşağıya indiği ve daha çok enerjinin yukarıya çıktığı, Yaradan'la buluştuğunu ben hissediyorum. O şekilde düşünüyorum. Zaten hani herkes de öyle söylüyor. Dolayısıyla sağlıklı, mutluluk dolu, inşallah geleceğimizin böyle parlak olacağı bir ay olsun, yıllar olsun bundan sonrası da. Şimdi şöyle, ben Instagram'da bir video çekmiştim. Biz köye neden göç etmeli diye. Çok beğenildi. 2,7 milyon izlendi sadece 2 haftada. Dolayısıyla bu konu hakkında da YouTube'da da konuşmak istedim açıkçası. Çünkü insanların köye göç etme isteği çok fazla. Bunu görüyorum. İnanılmaz derecede de mesaj alıyorum. Bizzat kendim ilgileniyorum bu mesajlarla ve hepsine cevap veriyorum. Hiçbir zaman hani biz işte popüleriz, işte biz tanınıyoruz vesaire, işte ben bu kadar abonem var, hani kasıntı yapıp açıkçası hiçbir zaman şey olarak davranmıyorum. Üstten bakmıyorum insanlara. Çünkü biz de o yollardan geçtik. Her zaman sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Biz burada bizi izleyen birçok sevgili eski takipçilerimizden var. Onlara çok sevgilerimi gönderirim. Onlar zaten bizi çok iyi tanıyorlar. Hatta artık böyle akraba gibi olduk bazı insanlarla. Ama hani yeni gelen insanlara da birazcık bahsetmek istiyorum. Özellikle kadın izleyicilerimizden çok fazla mesajlar geliyor. İşte nasıl köye göç ettiniz? Köye göç etme fikrini nasıl hayata geçirdiniz vesaire diye. Biliyorsunuz biz köye göç edeli artık tam 6 sene oldu. Bu 6 senenin sonunda aslında baktığım zaman geçmişe ne kadar çok şey öğrendiğimizi gördüm. Ne kadar çok şey yaşadığımızı ve o yaşanmışlıkların, o zorlukların aslında bizi biz yaptığını öğrendim. Şöyle söyleyeyim, köye göç ederken çok fazla insanların korkuları oluyor. Tabii bunu ben hani daha çok izleyicilerimiz için söylüyorum. Yani daha çok mesela işte köye göç etmek isteyen genç izleyiciler için. Çünkü gençlerin
sonuçta bir para kazanmaya ihtiyaçları var. Hani emekli değiller, bir gelirleri yok. Dolayısıyla ben acaba yapabilir miyim? İşte çocuğumu orada okutabilir miyim? Çocuğum orada iyi eğitim alabilir mi diye birçok genç insan, anne baba bu konularla ilgili bana mesajlar atıyorlar. Hatta yurt dışından da takipçilerimiz var. İşte tamamen artık mesela Almanya'dan özellikle çok fazla geliyor bu mesajlar. İşte biz Almanya'da yaşıyoruz, artık burada tahammül edemiyoruz buraya ve ülkemize geri dönmek istiyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Çocuklarımız da için endişeleniyoruz falan diye. Yani böyle orada da gelecek kaygısı var ciddi derecede ve ben de hani böyle hep acaba yurt dışına mı gitsek falan, hani bu Türkiye'nin durumlarından dolayı. Ama şimdi yani görüyorum ki gelen mesajlardan hiç mutlu değiller. Hiç yurt dışında yaşayanlar. Ya tabii ki mutlu olanlar çok fazla mutlaka var ama hani manevi olarak bir tatminsizlik var benim anladığım kadarıyla. İşte ben de az çok tabii orada bir vakit geçirdim. Üniversite zamanında. Hani o duyguyu da az çok anlayabiliyorum ama tabii ki de yaşam, yani çalışmak orada çok daha farklı bir his getirir insana, aile kurmak vesaire. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bir şekilde eğer böyle bir amacınız varsa, genç insanlar için söylüyorum. Yani bizim gibi böyle 20'li 30'lu işte 40'lı yaşlarda çalışmak durumunda olan, para kazanmak durumunda olan, daha emekliliğini almamış insanlar. Eğer böyle bir şeyleri varsa mutlaka harekete geçmeleri gerekiyor. Çünkü her geçen gün hayat daha da zorlaşıyor ve geleceğin bize neler getireceğini bilmiyoruz. Evet, umutsuz değilim. Umudum çok yüksek ama bu umudu Türkiye'nin çok daha ileri seviyeye atlayacağını düşünüyorum ve bunu gerçekten hissediyorum. Bu hemen evet olmayacak ama çok uzun yıllar sonra insanlar diyecek ki ah keşke bir toprağımız olsaydı, ah keşke o evi alsaydım ya da ah keşke köyüme geri dönseydim gibi şeyler olacak. Buna eminim ve bunu yani Allah nasip olursa dinlerseniz göreceksiniz, yaşayacaksınız. Çünkü Türkiye bence çok özel bir ülke. Toprağı çok kıymetli bir ülke. İnsanı çok değerli bir ülke. Gerçekten iyi insanlardan bahsediyorum. Kötüleri tenzih ediyorum. Onların da iyileşeceğini düşünüyorum, umut ediyorum. İnsanların sizi asla olumsuz yönlendirmesine izin vermeyin. Mesela birçok insan da şunu da söylüyor bana. Ya işte biz köye göç edeceğiz ama ailemiz işte orada sen yapamazsın. Çocukların orada nasıl yapacak? Şöyle böyle hep olumsuz fikirlerle insanları böyle kamçılıyorlar. Bunu bize de yapıldı yani, bu çok normal olarak ama hani bu kadar, yani çok aşırı derecede olumsuz şeyler yaşamadık ama hani tabii ki de bir öncesinde bir ya olur mu falan diye mutlaka öyle bir kesim çıkıyor karşınıza, yani akrabalar olsun, arkadaşlar olsun, çevreniz olsun, mutlaka böyle bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da bu insanları bence dinlemeyin çünkü onlar hiçbir zaman sizin pişmanlıklarınızı ortak olmayacaklar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Okul işine gelince mesela çocuklarınız orada nasıl sağlık vesaire diye böyle endişeler oluyor ya insanların, annelerin özellikle. Ya benim o kadar çok korkularım vardı ki size anlatamam. Yani mesela şunları, çünkü köy hayatı yaşamadım. Sadece hafta sonları giderdik işte. Hani kitabımı okuyanlar biliyorlar. Kitabımda da yazdım ben hani köy hayatımı. Neler yaşadığımı işte. Yani ben sadece o kadar biliyorum. Hani görmüşlük, yaşamışlık bir şey yok. Yani benim hiç öyle bir yaşantım olmadı. Dolayısıyla hep korktum. Acaba köyde ısınabilir miyiz? Acaba çocuğum hasta olur mu? Biz hasta olsak ya da başımıza bir şey gelse nasıl? Ya hep böyle korkular vardı içimde. O kadar korkuyormuşum ki şu anda 6. yılın sonunda düşünüyorum ki ne kadar saçma yani korkularım. Ne kadar yersiz. Ne kadar çok korkmuşum. Ne kadar çok endişe etmişim. Kendime inanamıyorum yani, ben o olamam. Şu anda düşünüyorum ki yani ne kadar aslında hayatı akışına bırakmıyoruz. Ne kadar aslında olması gereken bir kader var, yaşamamız gereken bir kader var. O kaderin sanki bizim istediğimiz şekilde sadece yaşayacağımıza inanmışız ya da inandırılmışız. Oysa ki öyle değil ki. Kur'an'da da yazıyor sonuçta. Biz insanın kaderini kendi çabasına bağladık diyor. Siz çaba göstermeden hiçbir şey olmaz. Ben kaderin, doğum ve ölümün tamamen kader olduğunu inanıyorum. Yani bir doğum olacaksa tamamen bu yazılıdır, kaderdir. Ölüm de
Ne bir saniye öte ne bir saniye sonradır. Hepimiz ölümlü varlıklarız. Allah hepimize sıralı ölüm nasip etsin. Allah evlatlarımızın acısını göstermesin hiçbirimize. Ama tabii ki de hayatı bir tiyatro gibi görüyorum. Bir tiyatro sahnesi ve biz bu tiyatro sahnesinin içerisinde yaşayan figüranlarız. Ve hepimizin rolleri var. Kimimizin iyi rolleri var, kimimizin kötü rolleri var, kimimizin negatif, kimimizin pozitif. Herkesin bir misyonu var hayatta. Ve bu misyonu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Onu yaşamaya çalışıyoruz ve onu öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yapmak istediklerinizi asla ertelemeyin. Ben kitabımda da bunu yazdım. Ne kadar çok korkmuşum, ne kadar çok endişe etmişim, ne kadar çok her şeyin negatif tarafını görmüşüm, ah demişim. Oysa ki onlar bilmemişim ki beni yani ne kadar güçlendirecek, beni ne kadar yol kat ettirecek, ne kadar çok şey öğretecek. Yani şu an kendime inanamıyorum, biliyor musunuz? Yani tabii beni şimdi hani böyle sadece konuşurken dinliyorsunuz. Hani benim içimi işte oturup benimle mesela sohbet etmediniz. Benim nasıl bir insan olduğumu bilmiyorsunuz. Tabii ki de sohbet edenler benimle vardır illaki. Hani mesajlaşanlar, işte gelip sohbet edenler, misafir olanlar, telefonda konuştuklarım. Onlardan da lütfen hani böyle mesaj atmalarını, yorum yazmalarını bekliyorum. Neler hissettiklerini benden yana. Tabii ki de olumsuz taraflar olacak, ortaya çıkacak. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Hepimiz insanız. İnsan beşer şaşar derler. Dolayısıyla burada biz hayat mücadelemizi insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Aslında bizim amacımız ne biliyor musunuz? Ve ben bunu da yola çıkarken böyle bir his, ya ben 6. hissim kuvvetli bir insanımdır. Ve şöyle demiştim. Bizim bir görevimiz var ve insanlara bu görevi yani bir görevimiz var. İnsanlara bir şeyler anlatacağız. Bizim bir misyonumuz var. Hani biz bu yola boşa çıkmadık. Ben Kaan'a aynen bu şekilde söylemiştim. Ve o da hani tabii belki inandı, belki inanmadı bilmiyorum. Ama birçok insan da bizim sayemizde evlerini satıp köye göç ettiler ve çok memnun olanlar var. O mesajlar bana geliyor. Ve inanın gözlerim doluyor. O kadar güzel duygular ki birilerine vesile olabilmek, birilerine yol gösterebilmek. Tabii ki aramızda kötü niyetli insanlar da var. Onlara da hidayet diliyorum. Kalplerine merhamet olmasını diliyorum. Herkesten iyi olmasını tabii ki beklemeyiz. Çünkü iyi ve kötünün dengesi var. Herkesin iyi olmasını bekleyemeyiz. O kötüler de bizi geliştiriyorlar aslında. Onların da bir misyonu var ama onların misyonları çok daha zor. Allah onlara kolaylıklar versin. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir zaman iyi olamayacaklar. Çünkü Allah onları o şekilde görevlendirmiş. Belki bir sonraki hayata geliş varsa bilmiyorum ki öyle bir şey olduğunu da zannetmiyorum. O zaman belki telafi ederler ama çok zor gerçekten. Benim de hatalarım var. Hepimizin hataları var. Ama biz burada önemli olan insanlara bir şeyler anlatabilmek, bir şeyler öğretebilmek. Çünkü biz genciz ve genç olduğumuz için de birçok hata yapma durumumuz var. Ki hata da yapmak zorundayız, hata da yapmalıyız ki öğrenelim bir şeyler. Bu yaptığımız hatalar ne kadar çok olursa tabii ki yüz kızartıcı hatalar, suçlar olmamakla birlikte bunlar bize o kadar çok yüceltecek ve güçlendirecek. Ben öyle düşünüyorum ya. Bilmiyorum siz de öyle düşünüyor musunuz ama bizim bir görevimiz var ve o görevde de bunları anlatmak, insanlara konuşmak, ne bileyim insanlara harekete geçirmek. Yani belki çok fazla bir kitleye şey yapmıyoruz. Belki de ilerleyen zamanlarda farklı misyonlarımız olacak. Belki YouTube çekmeyeceğiz hiçbir zaman. Böyle bitecek belki. Belki çok daha başka şeyler olacak. Yani bu bir süreç ve hiçbir zaman şöyle düşünmemenizi öneriyorum. Tabii ki de kendi tecrübelerime dayanarak. Asla ve asla ya ben işte şöyle yaparsam bozulur mu hayatım, şöyle olur mu diye düşünmeyin. Çünkü Mevlana'nın bu sözünü çok severim. Nereden biliyorsun altının üstünden daha iyi olmayacağını? Bize hep dediler ki ya siz inek bakmaktan ne anlarsınız ya? Siz koyun gütmekten ne anlarsınız? Siz doğurtmaktan, hayvandan,
ne bileyim köy hayatından ne anlarsınız? Yani bize o kadar çok şey söylendi ki hem gelirken hem de işte sosyal medyaya başladığımızda biz 3 sene sonra YouTube çekmeye başladık biliyorsunuz. O süreçte bile yani o kadar ağır hakaretler, o kadar böyle olumsuz konuşmalar oldu ki. Ama ne oldu işte hepimiz her şeyi öğreniyoruz yani izleyicilerimiz zaten bunu görüyorlar. Yaşadığımız sürece, yaşadığımız müddetçe her zaman öğreniyoruz. Kimisi kötülüğü öğreniyor, kimisi iyiliği öğreniyor, kimisi hayatın amacını öğrenmeye çalışıyor. Kimisi ne yapabilirim, parayı mesela para nasıl kazanabilirim? Yani herkesin derdi başka aslında. Tabii ki de bunun şeyi de çok büyük etkileri var. Yani sosyal etkileri çok fazla elbette. Kimisi hayat geçindirmeye çalışıyor, korkuyor, bırakmak istemiyor ama İnanın ki köy hayatında bir toprağınız, bir küçücük bir köyünüz bile olmalı. Biz kendi köyümüzü kendimiz bulduk. Yani bizim kendi köyümüz yoktu biliyorsunuz. Bunu da soruyorlar. Sizin kendi köyünüz müydü o diye. Hayır. Mesela şunu da duyuyorum ya işte herkes köyünden gençler şehirlere kaçmak istiyorlar. Ben şu anda mesela eğitim aldığım işte bir öğretmen var. Burada bir köyde yaşıyor. O da diyor. Gençler artık köylerden şehirlere gitmek istiyorlar. Yani hala bu şekilde olan düşünceler var. Ben çok üzülüyorum. Çünkü bu şekilde olursa eğer bizim ileri gitmemiz mümkün değil. Dolayısıyla hani o böyle korkular var ya, korkulardan böyle bir feragat edip aslında bir kaderimizin olduğunu düşünüp teslimiyet var ya, o teslimiyeti kesinlikle yapmamız gerekiyor. Düşünmemiz gerekiyor ki köy hayatına, kırsal hayata geçelim. Eğer kendinize güveniyorsanız bir şekilde köy hayatında yaşamak üzere sizin bir şekilde kapılarınız açılıyor. Ben buna inanıyorum. Yani bakın, deneyin. Mesela kendi köyünüz varsa kendi köyünüze gidin. Yani o kadar kolaya alışmışız ki hayatta. Ya para kazanmak da kolay bir şey değil. Yani şehirde birinin yanında çalışayım diye bir o mantıkla da çalışmak çok doğru değil. Tabii ki de orada da çalışmak zorunda olacak insanlar var. Onlara bir şey demiyorum. Mecbur olanlar var. Onların da görevleri var. Ama şuna inanıyorum ki bir şeyleri cesaret etmeden, cesur olmadan hiçbir şeyi elde edemeyiz hayatta. Biliyorsunuz en büyük mesela tüccarlar, ticaret, işte o holding, ne bileyim işte büyük işverenler hep bir cesaretle, hep bir atakla bu zamanlara geldiler. Dolayısıyla sadece yerimizde sayarak hiçbir şey yapamayız. Ben kendi tecrübelerimden dayanarak hani bu şekilde bir konuşma yapmak istedim. Mesela biz kendi ekosistemimizi, kendi sürdürülebilir hayatımızı nasıl kurduk diye merak edenler de var. Biz kendi hayatımızı kurmak için öncelikle hiçbir bilgi sahibi değildik. Onu söyleyeyim. Hani sonuçta herkes bilinçli olarak köy hayatında yaşamak durumunda değil. Herkes köy hayatından gelmiyor bizim gibi. Biz yani bir tohum nasıl dikilir dahi bilmeyen insanlardık. Dolayısıyla bu bir süreç. Buna sabır etmek lazım. Özellikle gençler için söylüyorum. Sabır çok önemli. Gençlerin varsa böyle bir durumu, eğer köyde yaşamak gibi bir durumu mutlaka ve mutlaka yani bu şansı deneyin. Hani sonra seneler sonra yaşlandığınızda ah keşke gitseydim ya da denemedim, hep içimde uhde kaldı demeyin. Yani bir deneyin. Varsa böyle bir imkanınız, para kazanma gibi bir durumunuz, belki orada bir şeyler yapabileceksiniz. Kırsal bir yerde daha farklı şeyler yapabileceksiniz. Belki bir dükkan açacaksınız. Yani risk almaya değer. Çünkü kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Aksine kazanacağınız şeyler var. Şehirde evet çok kalabalık artık. Yani insanlar artık oradan da sıyrılmak istiyorlar. Ve yapabilecek şeyler sınırlı. Evet, sosyallik çok fazla olabilir ama burada aldığınız, köyde aldığınız heyecanı, tadı hiçbir yerde alamayacaksınız. Bunu da kesinlikle söylemek isterim. Mesela ata köy hayatında yaşıyor. Köyde doğdu. Ben nasıl doğacak, işte nasıl olacak bu işler derken köyde doğdu. Köyde bir akrep de ısırdı. Yani soktu. Ne bileyim böcekler de var. O da var, bu da var. Ben hep bütün korkularımı yendim yani. Bütün her şeyimi yendim. Ne kadar yersiz korkuyormuşum diye düşünüyorum. O yüzden benim tek tek çağrım buradan sevgili gençlere özellikle mutlaka böyle bir imkanınız varsa, eğer küçücük de bir şeyiniz varsa satın orayı. Yani şehirdeki evinizi satın. Biz o şekilde çıktık yola.
satın evinizi ve köy yerinde herhangi bir yerde yer alın. Toprak çok değerlenecek. İlerleyen zamanlarda da çok değerlenecek. Yani kaybetmeyecek tek şey, kaybolmayacak, değer kaybetmeyecek tek şey toprak, arazi ve gayrimenkul. Dolayısıyla biz şehirde küçücük bir evimiz vardı ve onu sattık biliyorsunuz. Şimdi şehirdeki evi düşünüyorum ve yani evimiz çok güzel, nezih bir yerdeydi. Denize yakın. Şimdi bu evle onu düşünüyorum. İyi ki de satmışız. İyi ki de onun değeri buradan daha fazla değil, onu söyleyeyim. Dolayısıyla hani orada şehirde şey kaybederim, bilmem ne kaybederim. Böyle düşünme. Yani gerekirse istifa edin. İşte biz istifa ettik, her şeyi bıraktık, gittik. Yani işte söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. En azından hani böyle gençlere birazcık hitaben konuşmak istedim. Çünkü dediğim gibi Instagram'dan gelen sevgili takipçilerimiz var. Merak eden, köye göç etmek isteyen, işte köyüm var diyen, hiçbir şey yapmıyorum diyen. Ya o kadar üzülüyorum ki köyü var, arazisi var ama hiçbir şey yapmıyorum diyor. Yani yapmayın şunu ya. Lütfen değerlendirin. Ya her şey olabilir şehirlerde. Yani korkular var biliyorsunuz. Deprem korkusu var insanlarda. Hep bir korku. Yani şunu da fark ettim şu 6 sene boyunca. İnanın ki bizi korkular yönetiyor. Korkuların yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz ve korku enerjisi o kadar kötü bir enerji ki yapacağımız her şeyi engelliyor. Bence o hani şeytan dedikleri şey var ya, şeytan dedikleri şey korku. İnanın ki her şeyi engelleyen tek şey o. İnsanları, yani bunu sosyal medyada da yapıyorlar zaten biliyorsunuz. Korkutuyorlar insanları. Şöyle olacak, böyle olacak. Sürekli bir korku polemiği, sürekli korkutulma insanlara. Yani bunu korkmayın. Sonuçta Allah'a inanan insanlar yani korkmamalılar. Allah ne derse o olur değil mi? Biz inanmıyor muyuz sonuçta? İnanan insanlar değil miyiz? Allah'ın isteği dışında başka bir şey olabilir mi? Yani bir yaprak bile kıpırdayabilir mi? O yüzden bana çok gereksiz geliyor. Ay şöyle olacakmış, ay böyle olacakmış. Yani benim tarzım bu yani. Tabii ki de inanan insanlar olabilir şeylere ama benim inancım bu şekilde. İşte öyle bir konuşma yapmak istedim. İnşallah sizi de etkilemiştir. Yani size de dokunmuş olmasını temenni ediyorum. Kitabımla ilgili de çok güzel geri dönüşler alıyorum. Çok teşekkür ederim. Özellikle böyle hani daha büyük yaştaki insanlardan o güzel sözleri duymak beni çok gururlandırıyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi insanlar iyi ki varlar. Dediğim gibi kötülere de Allah hidayet versin. Onları da Allah içlerine merhamet tohumları eksin diye düşünüyorum. Niyet ediyorum. Evet, şimdi bunu beyaza boyadık bu arada. Ata nereye gidiyorsun? Bu arada buna vernikliyor muyuz? Onu da bilen varsa hani şimdi bu mesela böyle mat oldu ya. Mat bir görüntü bu, daha böyle. Ama bunu mesela böyle parlak yapmak istediğim zaman herhalde ben buna vernik yapacağım diye düşünüyorum. Evet, böyle boyamış olduk. Şimdi ben bunun üstüne böyle güzel bir şeyler çizmeyi düşünüyorum. Bakalım ne yapacağım. Evet, şimdi bunu beyaza boyadım. Aklımda bir şey var. Onu yapacağım. Bakalım, inşallah beğenirsiniz. Daha da farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. Birkaç tane kabağım daha var. Su kabağım kurumuş. Hatta kurumaya başlamış olanlar var. Onların da hepsinin kurumasını düşünüyor, ümit ediyorum. İnşallah küflenmeden, zarar görmeden olurlar. Bunun son halini size göstereceğim. Orada ben de çizimimi yapayım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım konuşmalarım köy hayatına geçecek olanlar için bir nebze olsun fikir olmuştur diye umut ediyorum. Sonuçta bu bizim kendi yolumuz, kendi hayatımız. Biz sadece size örnek olabiliriz. Hani akıl vermek, şöyle yap diye fikir vermek bize düşmez. Her insanın kendi hayat yolunda yaşayacağı bir yol var, bir kader çizgisi var. Allah herkese şans versin öncelikle. Şans çok önemli. İstemek çok önemli. Ve şunu tamamen
emin olarak söyleyebilirim ki iyi niyet çok önemli. En ufak bir kötü niyeti hissediyor gerçekten o enerji. Ve olmayan şeyler varsa, eğer kötü gidişat varsa, olmayan işler diyeyim. Onlar mutlaka insanın öğrenmesi gereken bir şey olduğu için ya da bir başkası hakkında kötü düşündüğü için de olabilir. Yani o kadar uçsuz bucaksız bir şey ki hayat, ki yaşam yolu, ki neyin ne olduğunu %100 bilmemiz imkansız. Beynimiz, aklımız ona yetmiyor zaten. Bizim sadece kendi görevlerimiz var ve bu hayat yolunda yaşadığımız müddetçe bize yazılan o kader, bize biçilmiş ömrün içerisinde önemli olan istediklerimizi hayata geçirebilmek, harekete geçebilmek ve en önemlisi de olumsuz insanları dinlememek, onların enerjisini almadan. Belki onlar da bizi harekete geçiren insan bir kitlesi de olabilir. O şekilde de düşünüyorum. Kendimiz için yatırım yapalım. Kendimizi geliştirmek için yatırım yapalım. Kendi farkındalığımızı artırmak için yatırım yapalım. Gençlere şunu söylüyorum. Lütfen cesur olun. Lütfen cesur olun ve lütfen cesur olun. Bu topraklara sahip çıkın. Lütfen topraklarınızı terk etmeyin. Köyde yaşayanlar lütfen köyünüzü, topraklarınızı, arazilerinizi terk etmeyin. Onlara sahip çıkın. Çünkü çok çok değerli ve çok çok güzel mükafatını göreceğiniz bir dönem bence başlayacak. Ve ben buna yürekten inanıyorum ve bizim de hala bir misyonumuz olduğunu düşünüyorum. Bunu ilerleyen senelerde daha da çok yaşayacağımızı hissediyorum. Hissiyatım o yönde, bilmiyorum. Bu video burada kayıtlı kalsın. Bir gün ben bunu yaşadığım zaman bu videoyu açıp evet ben bunu demiştim diye kendimi görmek istiyorum. Çünkü çok değişik hisler var. Çok değişik şeyler olacak. Böyle devam etmeyecek bu hayat, bu dünya. Bilmiyorum, hislerim o yönde. Bilir yani Kaan benim hislerimi. Beni sevenler, hani beni şey yapanlar, ailem bilir nasıl hislere sahip olduğumu. Eşim, dostum, akrabam. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Elimden geldiğince gençlere bir şeyler söylemek istedim. Büyüklerimizden de güzel yorumlar olursa en azından aşağıda onları da okusunlar. Mesela hayat hikayelerinizi yazabilirsiniz yorumlara. İşte pişman mısınız? Mesela işte atıyorum 60-70 hani küsur yaşlarında olan izleyicilerimiz hani pişmanlık duyuyorlar mı? Keşke yapsaydım diyenler olabilir. İnşallah yoktur. Ama sizin de lütfen gençlere bir iki sözünüz varsa onları da aşağıda yorumlara yazmanızı çok isterim. Sizin de düşünceleriniz çok önemli. Hani bu böyle bir video olsun ki ben gençlerle bunu paylaşayım istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben bunu devam edeceğim ve sonunu göstereceğim size. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı, mutlu, huzurlu bir Ramazan ayı diliyorum. Farkındalığımızın artacağı, dualarımızın kabul olacağı ve iyiliklerle birlikte yükseleceğimiz ve iyiliklerin kapımıza geleceği ve en önemlisi de iyi insanlarla karşılaşacağımız bir hayat yolumuz olsun bundan sonra. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.